Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle genleşme tankı bir başka tabirle yedek su deposunun değiştirilmesini yapacağız. Neden genleşme tankını değiştirmek gerekir? Delinmiştir, çatlamıştır, boğaz kısmından su kaçırıyordur ya da hararette bir sorun vardır. Değiştirirsiniz. Benim durum biraz farklı. Araçta fokurdama sesi var. Peki benim araç hararet mi yaptı? Hayır. Her şey normal. Termostat normal. Fan açıyor 108 derecede. Çekişte problem yok. Beyaz duman atmıyor. Yağ içinde su izi ya da suda yağ izi yok. Yere bir su sızıntısı yok. Yakıtta bir artış yok. Conta yanmasına dair bu belirtilerden hiçbirisi yok. Sanayiye gittim. 4 ustaya gösterdim. Durumu anlattım. Hararet yüksekken 108 derecede motor toparlamadan stop ediyorsun. Ondan gelir. Normaldir diyorlar. Ben de ısrar etmiyorum. Ama önceden böyle bir durum yoktu. Yağının kontrol ettim, değiştirdim, antifrizi değiştirdim, tank kapağını temizledim, olmadı. Önce ustaların dediğini yaptım, kapaktır dediler, kapağın yenisini taktım, benim araçta çözüm olmadı. Kapağın sorunlu olmayacağı anlamına gelmez, olacağı durumlar da vardır ama bende bunlar yok. Şimdi genleşme tankını değiştireceğim, bakalım olacak mı? O da olmaz ise bize sanayi yolları görünüyor demektir. Evet, şimdi genleşme tankının sökülmesi işlemine başlayacağız. Mevcut genleşme tankımız, yenisi de bu şekilde arkadaşlar. Sökmesi oldukça kolay. Bir tane vida ve altta 2 tane tırnaklardan oluşan bir sistem var. Öncelikle 2 yaylı kelepçeyi elimizdeki var olan aracımız kelpedenle çıkartmaya çalışalım. Evet, üstteki gayet kolay çıktı. Hortumu kontrol ediyoruz. Ucunda ezik, yırtık gibi bir ortam yok. Kelepçesini de çıkartalım. Kelpeden ucuyla tutmak biraz zor oluyor ama yine de çıkartabiliriz. Evet, bu kelepçeyi çıkartıp bunu vidalı kelepçeyle değiştireceğiz. Daha önceden bu yaylı kelepçeler nedeniyle LPG kokusu geliyordu. Bunu da çözmüştük. Şimdi de alttaki kelepçeyi çıkartalım. Bu şekilde kavrayıp biraz oynata çıkartabilir miyiz? Biraz dikkatli olmakta yarar var. İyice sıkıp geriye doğru alırsak kelepçenin de orada kalması en azından daha sonra lazım olabilir diye orada bıraktım. Evet, kelepçeyi çıkarttık. Şimdi hortumunu, bu dönüş hortumu, üstteki de depoya giriş hortumuydu. Hortumu biraz sağa sola oynata rahatlıkla çıkartabiliriz derken deponun içindeki su boşalmaya başladı. Birkaç saniye içinde deponun içindeki su boşalır. Sağa sola sıçramasın diye hortum biraz ucuna doğru tutmaya çalıştım. Evet, depodaki su boşaldı arkadaşlar. Şimdi sadece bir vida vardı. Onu da tornavidayla sökelim. Daha sonra da alttaki 2 plastik kısma her iki elimizle birini sağdan birini soldan bastırarak çıkartmaya çalışacağız. Şimdi yenisini de görelim. Bu şekilde bir mandala benzer bir sistemi var. İki taraftan bastırınca arkadaşlar rahatlıkla çıkmaktadır. Evet, eskisini bir kenara koyalım. Yenisi de oldukça rahat takılacaktır. Ve yine mandallık kısmı kabord üzerindeki boşluğa getirmeye çalışacağız. Rahat görebiliyor musunuz bilmiyorum. Oraya getirip birazcık baskı uygularsak rahatlıkla yerine geçecek.
Evet, rahatlıkla yerine oturdu. Şimdi de vidasını yerine takalım. Şimdi sırayla yaylı kelepçeyi çıkartamayacağız, orada kalsın. Yaylı kelepçe yerine vidalı kelepçeyi takacağız. Daha önce de bahsettiğim gibi LPG'de başıma gelmişti bu yaylı kelepçeler. Benzinden gaza geçişte koku veriyordu. Bunları değiştirince problem çözülmüştü. Şimdi bunları da yerine taktıktan sonra biraz oynata hortumu takabiliyoruz. Evet, kelepçeyi tornavidayla değil de uygun lokma ucuyla sıkarsak daha yararlı olacaktır. En azından sıyırma problemi olmaz. Çıkış hortumunu iyice yerine tespit edelim. Daha sonra sıkalım. Belki de bu fokurdama kelepçeden mi oluyor diye takarken de aklıma gelmedi. Değil ama depoya aldık artık. Şimdi üst depoya giriş kısmının kelepçesini takıp hortumu da yerine oturttuktan sonra yine uygun bir lokma ucuyla bunu da yerine tespit edelim. Evet, oynamayacak şekilde bunu da yerine tespit ettikten sonra siyah parça dişlerin bozulmaması için bir muhafazaydı, yoksa bir görevi yok. İnternetten baktığımda sanki contaymış gibi bir izlenim vardı ama değilmiş. Şimdi eksilen suyumuzu yerine tamamlayacağız. Kapağımızı da eskisinden çıkarttık. Suyumuzu ilave edeceğiz. Evet, bu seviyeye kadar birazcık geçti ama kapağımızı da yerine taktık. Artık montaj işimiz bitti. Bundan sonra aracımızı çalıştırıp fokurdama sesi gelip gelmediğini test edeceğiz. Evet arkadaşlar, motorumuz ısındı. 108 dereceye ulaştı. Fanımız da açtı, düşmeye başlıyor. 106'ya da düşünce hemen motor bölmesine gidelim. Evet, motorumuzu stop edip fokurdamanın gelip gelmediği testini yapalım. Evet, stop ettik. Bakıyoruz, fokurdama sesi var mı? Hiçbir ses gelmemekte. Sanki olmuş gibi. Kapaktaki gibi 2-3 gün sonra yine problem çıkarmazsa iyidir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Umarım işinize yarar.